Pek çok anarşist bölgede ortak bir sorun var. Tamam, suç sebepli pek çok sorun var. Fakat bağımsızlığı bitiren kritik bir sorun özellikle dikkat çekiyor. Yasa dışı madde desem ne demek istediğimi anlarsın. Peki insanlar tamamen özgür olduğu bir yerde neden bağımlılığa ihtiyaç duyuyor? Yoksa özgürlük bir illüzyon ve insan doğasına aykırı bir şey mi? Kimileri için öyle olabilir. Ama durum bundan biraz daha farklı. Başlangıçta bağımsız olan o bölgeler sonradan illegal örgütlerin boyunduruluğu altına girer. Ve yasa dışı maddeler bunun en basit yöntemidir. Bu yasa dışı maddeler önce insanda mutluluk hormonunu tetikler. Kişi o an hayatının en mutlu anını yaşar. Etkisi bitince kendini berbat hisseder ve bunu tekrar yaşamak ister. O maddeyi kullandıkça etki altında olmadığı hal ona daha kötü hissettirmeye başlar. Bir noktadan sonra etki altındayken başlarda olduğu gibi hissetmese de artık bağımlı olmuştur ve onsuz yapamaz hale gelmiştir. Zamanla akli dengesini tamamen kaybederek o ilk deneyimindeki hormon seviyesine erişmek için fazlasını elde etmek ister ve bu yüzden kolay yoldan para kazanmaya odaklanır. Bunun için suç işlemeye devam etse de o ilk seferdeki hormon seviyesini elde edemediği için hem kendine hem başkalarına zarar veren bir zombi haline gelir. Yasanın olmadığı yerlerde bu suç faaliyetleri bedelsiz kaldığı için daha dikkat çekici hale gelir. O satıcılık yapan örgütler için bu daha fazla para kazanmak için bir fırsattır. Çünkü arkalarında bıraktıkları yıkımı önemseyecek kadar bile insanlıkları yoktur. Kimileri bazı ülkelerin etkisi az olan maddeleri serbest bırakmasını bir özgürlük alanı olarak görür. Yasa dışı maddeler dışında sigara ve alkol gibi başka bağımlılık yapan maddeler de aynı sözde özgürlük alanına dahildir. Toplumsal baskının belki tek iyi yanı ise insanların bir kısmını bu maddelerden uzak tutmasıdır. Burada bir paradoks var. İnsanlar serbest kaldıklarında kendilerine bir maddeye bağımlı yapmaya çalışıyor ve manipülasyona gelerek kendi özgürlüğünü kendi iradesiyle teslim ediyor. Gelin bu insan doğasıyla özgürlük arasındaki paradoksu açıklığa kavuşturalım. Biyolojik olarak insan sürü halinde yaşayan bir hayvan türüdür. Ahtapotlar da zekidir. Fakat insanı daha az kola sahip karada yaşayan bir ahtapot türünden ayıran şey bu sosyallik meselesidir. İnsan zayıf olduğu, kamufle olamadığı için bu sosyallik türün devamlılığını sağlayan bir zorunluluktu. Zamanla insanlar medeniyetler kurmaya, yaptığı aletleri geliştirmeye başlayınca bu bir zorunluluktan ziyade manipüle edilebilir bir zaaf haline geldi. Benim bu videoları yapmamın, topluluk oluşturmaya çalışmanın ve toplumdan farklı olan dünya görüşümü anlatmamın sebebi bile bu zaaftan kaynaklıdır. Amacım kendim gibi olanları bulmak. Ölüm Dönüştü videomda bu dürtüyü anlatmıştım. İnsanlar içten içe özgürlüğü arzulasa da evrimsel sebeplerden bir bağımlılığa ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç ise reklam verenler kadar suç örgütlerinin de kullandığı bir temel dürtüdür. Toplumla ya da sosyalleşme ile ilgili sorunu olan bazı insanlar bağımlılık yapan bu maddelerle bu eksiği kapatmaya çalışır. Hayatın içinde sevinç olduğu kadar üzüntü de vardır. Fakat birileri genellikle sosyal sebeplerden kaynaklanan üzüntüleri yaşamak istemez. Çünkü insan beyninin ciddi bir kusuru vardır. Kişiler elindeki mutluluğu kaybettiğinde tekrar mutlu olamayacağına inanarak bağımlılık yapan maddelerde kendilerine sahte mutluluklar sağlar ve hormon dengesini bozar. Dolayısıyla sınırsız özgürlük insanın doğası sebebiyle ulaşılmaz bir hayaldir. Bu noktada özgürlükçü biri olarak sınırsız özgürlükten ziyade mümkün olduğunca özgür kavramını insan doğasına daha uygun buluyorum. Yasaklı maddeler, alkol, sigara ve hatta sosyal medya ve diziler gibi pek çok bağımlılık yapan şey vardır. Bu demek değildir ki beni alkol alırken ya da dizi izlerken, belki sosyal medya kullanırken göremezsin. Bir içici, izleyici ya da kullanıcıyı bir bağımlılığından ayıran şey kullanım sıklığıdır. Bunu sigara ve yasaklı maddeyi hariç tutarak söylüyorum. Demek istediğim şey bir şeyleri bağımlılıkla mücadele bahanesiyle kullanma diyemem. Ki zaten beni dinlemezsin. Ama dozuna her zaman dikkat et. Fazla su bile içersen zehirlenirsin. Ve bir şeyleri zehirden ayıran şey dozdur. Nasıl ki doktorun verdiği ilaç şifadır ama fazlasını içersen zehirdir, aynı mantık. Ne kendini zehirle ne de insanların köleliğinden kaçarken bir maddenin kölesi haline gel. Anarşist bölgelerden bahsetmemin ise özel bir sebebi var. Anarşist bölgelerde sistem ülkelerden farklıdır.
Suç örgütleri oralarda efendilik videosunda anlattığım dolaylı yollara, arka kapılara ve aracı şirketlere ihtiyaç duymaz. Zaten filtreleme sisteminin nasıl olduğu barizdir. Herkesin madde kullandığı bir sistemin ise nasıl olduğunu o bölgeyi ziyaret eden YouTube kanallarından izleyebilirsin. Ben araştırmalarımın yanı sıra Orkun Işıtmak'ın videosunda o bölgede yaşamaya çalışan birinin sorunlarını dinlemiştim. Her ne kadar sistem dışı olsam da suç ve yasa dışı maddeler sebebiyle ben mevcut anarşist sistemlere de karşıyım. Yine sisteme karşı olduğundan bu beni bir anarşist yapsa da bence daha iyi bir sistem uydurabiliriz. Aklımda bir fikir var ve bu yeni ideoloji için bir seri başlatacağım. İnternet kalitesi gibi bazı engelleri çözdüğüm zaman canlı yayınlarda bunu beraber geliştirip tartışacağız. Ve sonuçları o seri için yaptığım videolarda anlatacağım. Bu sürecin başladığını kafamdaki temel fikri anlattığım video ile anlayacaksın. Kanun koyucu ve uygulayıcıların güç hırsları. Ben Mert Tamtürk. Bir bağımsızlık mücadelesi veriyorum.